Ballarım, Whiteout Survival'ın dökümhane savaşında sürekli sizden çok daha güçlü ittifaklara yenilmekten sıkıldınız mı? Çoğu oyuncunun yani çoğu ittifakın yaptığı bugün o kritik hataları bir gözden geçiriyoruz ve daha sonra düzeltiyoruz. Sadece tek bir odağı değiştirerek ve videoda vereceğim giriş saati taktiğini kullanarak sizden çok daha güçlü olan takımlardan belki kurtulacağınız ve belki tam anlamıyla darmaduman etmenin taktiğini öğreneceksiniz. Bu detayları doğru yaparsanız gücünüzdeki o büyük farkı anında hissedeceksiniz. Videoya geçmeden önce sponsorum Pindirim'in şu anda ProStar fiyatlarında gerçekten çok büyük bir indirim yaptığını özellikle belirtmek istiyorum. Dilerseniz referans linkimle kayıt olarak hem bana destek olabilir hem de indirimli ProStar'ların tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Wengerberg yazarak kupon kodunu kullanıp ilk alışverişinizde indirime kapabilirsiniz. Her neyse, bunu da konuştuğumuza göre gelelim dökümhanenin şifrelerini çözmeye. Harita taktiklerine geçmeden önce size çoğu oyuncunun bilmediği altın değerinde bir sır vereyim. Dökümhane savaşında rakiplerinizin kim olacağını biraz dökümhane savaşını oynayacağınız saat belirliyor. Eğer eşleşme için akşam saatlerinde giriş yaparsanız çok daha kolay lobilerle karşılaştığını göreceksiniz. Neden mi? Çünkü bu oyun biliyorsunuz ki Avrupa ve Asya'ya dayalı bir oyun. Eğer öğlen saatlerinde örnek veriyorum 3 gibi tercih ettiğinizde çoğunlukla Asyalılarla oynayacaksınız ve Asyalılar Whiteout Survival oynarken kaynaklarını dökümhane için sonuna kadar harcamaktan hiç çekinmiyor. Elmaslar, hızlandırmalar, burada büyük sorunlar yaşayacaksınız. O yüzden mümkünse bunu genellikle akşam saatlerinde girmeyi tercih edin. Böylece daha kolay lobilerde aslında 1-0 önde başlamanızı sağlayacak. Hadi gelelim haritanın içinden bahsedelim. Çoğu oyuncu dökümhane savaşını sadece binaları ele geçirdiğimiz ya da rakibe intikal attığımız basit bir oyun olduğunu sanıyor. Mantık genelde şu oluyor. Kim daha çok binayı elinde tutarsa kesin o kazanacak abi. Hayır, bu tamamen doğru değil. Evet, binaları elinde tutmanız size fazladan puan verebilir. Ama doğru binaları tutmadığınız sürece aldığınız puanların rakibinize karşı geçmeyeceğini anlayacaksınız. Kısaca mantığı şu. Dökümhane savaşı sadece binalarda oturup beklemek değildir. İşin arkasında küçük taktikler vardır. Ve asıl olay silah atölyeleri dediğimiz yani workshopları toplamak. Düşmanın bina süresini sıfırlamak ve doğru anda gidip düşmanın biriktirdiği puanları yağmalamak. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Genellikle benze bir flank dediğimiz ekibiniz olması gerekiyor. Bu ekibin temel görevi şudur. Güçlü bir oyuncu olacak ve onun arkasında iyi bir rally. Sizin yapmanız gereken çok puan toplanan bölgeleri anlık olarak balinanız varsa balinanızla beraber düşürmek. Bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken en önemli şey o ekipte sadece mekanı tutmak, binayı tutmak değil. Etrafa saçılacak olan o büyük cephaneleri ilk alan siz olmalısınız. Yani bunları yapmadığınız için %80'i ve cephanede düşen mermileri toplamadığınızdan binayı ele geçirseniz bile dökümhane savaşını kazanamıyorsunuz. Peki tamam, silah atölyeleri dedin. Bir sürü bina var. Biz bunları neye göre öncelik yapacağız? Yani çünkü kazan dairesi, mühimmat deposu bir sürü şey var. Tamam, hedef tahtanız tam olarak şu sıralamayla olmalı. 1. Dediğim gibi silah atölyeleri dediğimiz workshoplar öncelik olabilir. 2. Kazan dairesi. Çünkü kazan dairesini neden tercih ediyoruz? Kazan dairesinin mantığı bize ele geçirdiğimiz binaların kontrol süresini kısaltır. Yani buradaki amacımız şu: kontrol süresini kısaltayıp daha fazla binayı daha hızlı ve daha çok çabuk kontrol altına almak. Artı oyunun ilk dakikalarında merkezi ulaşım istasyonu 3. olarak. Bence en önemli olanlardan biri. Çünkü oyunda çok fazla tempo olmanız gerekecek ve merkezi ulaşım istasyonuna elinde tutan kişi hızlı ücretsiz teleportlara sahip olur. Ayrıca teleport almak için günlük göçebe düccarı oynayıp oradan bedava teleportları toplamayı unutmayın. Gelelim 4'e. Mühimmat deposu yani warehouse dediğimiz yerler. Buralar genellikle fazla puan verir. 4. dedim. 5. olarak prototipler ve 6. olarak orada açılan kocaman imparatorluk dökümhanesi. Diğer binalara baktığınızda kesinlikle en son planda kalmalı. Peki biz bu binaları nasıl yöneteceğiz? Yani bunların aşama aşama planları olması gerek balım, değil mi? Gelin hadi bunu biraz zaman çizelgesine göre bölelim. Savaş başladı. İlk 15 dakika boyunca takımınızın yapmanızı gereken tek şey şu: prototip binalarının ve kazan dairesiyle merkezi ulaşım istasyonunun yanına ışınlanmak. Ve yapmanız gereken bu bölgeleri kontrol altında tutmak. Bakın burada kritik nokta şu: bazıları saçma gelebilir. Bırakın düşman tamir tesisi vesaire gibi yerleri alsın. Bütün takımınızın maçın başında gereksiz binalar için savaştırıp yıpratmayın. Neden bunu söylüyorum? Biz dökümhaneyi nasıl oynuyoruz? Askerlerimizin tam
tamamı özellikle düşük yetenekli oyuncularda balina ve harcama yapmak istemiyorsa bittiğinde 12 dakikalık süreyi kullanıp çıkıp geri geliyoruz. Baktığınızda siz başta askerlerinizin tamamını yıpratırsanız rakibe fazladan 12 dakika vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden stratejik oynayacağız. Bırakın ele geçirmek istediklerini geçirsinler. Biraz sakin oynayın. İçeride puan biriktiğinde ne demiştim? Onları işgal edip resetlemek. Yani düşmanı resetlemek ne demek? Şimdi şöyle diyeyim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Resetlemek demek binada oturan düşmana saldırıp onu dışarı atmak, puan sayacını sıfırlamaktır. Daha sonra etrafa giden o cephane mermilerini toplamamız gereklidir. Bütün binaları elinizde tutamazsınız. Sorun değil. Amacımız düşmanın o binalarda rahatça oturup puan kasmasına engel olmak. Yani en güçlü oyuncularınız dediğim, flank ekibi dediğimiz kritik binaların etrafına tutun ve düşmana nefes aldırmayın. Bunu yaparken birinin sürekli şatkaları vermesi lazım. Sen şu noktaya git. Ekipleri ayarlamanız gerekiyor başında. Sen bu noktaya git. Yani haritayı iyi takip eden ve oynarken takviyeleri atan biri olmalı. Bakın ele geçirdiğiniz her binada sizin ittifakınızın yapması gereken şey çok basit. Ana intikaliyle nereye katılacağını biliyor, ikinci intikalleriyle sürekli nereye takviye atacağını biliyor olması lazım. Eğer dökümhane savaşında ele geçirdiğiniz binalara doğru takviye atamazsanız kazanmanızın anlamı olmaz. Sadece takımlar oluşturup siz süreyi alacaksınız demek değil. Onlara öğretmeniz gereken temeller çok basit. Diyeceksiniz ki yapman gereken bu. Evet, burayı tutacağız ama her ele geçirdiğimiz binaya hepiniz bir intikal takviye göndermek zorunda. Ve bunu sessizde kontrol etmek çok kolay, yazılı kontrol etmek daha zor. Bunu unutmayın. Gelelim ki 15 dakika geride kaldı. Artık haritanın ortasındaki imparatorluk dökümhanesi, mühimmat deposu ve bazı atölyeler açılmaya başlıyor. Silah atölyeleri dediğimiz. İşte rollerin ayrıldığı yer burası. İttifakınızdaki orta seviye oyuncular, yani ana rally lideri olmayanlar, direkt olarak silah atölyelerine odaklanıp oradan kaynak ve puan toplamak için keşife gitmeli. Ana rally lideriniz, yani balinalarınız kazan dairesi, dökümhane, prototipler etrafını terör estirmeye devam etmedi. Görevleri çok basit. Düşman o binalarda süre doldurmasına izin vermeyin. Girin, vurun, resetleyin ve tekrar çıkın. Yani bir flank ekibi gibi oynayın. Flank ne demek? Rahatsız etmek ve sürekli saldırı yapmak. Biraz MMORPG terimi diyebilirim. Ve geldik 20. dakikaya. Bakın gerçek savaş şimdi başlıyor. Artık haritadaki tüm silah atölyeleri açıldı. Bu dakikadan itibaren ittifakınızın %100 odağı bu atölyelere çevrilmeli. Gözden kaçıyorsunuz ama yürüyüş süresinden tasarruf etmek için atölyelerin yakınına ışınlanın ve toplayabildiğiniz kadar toplayın. Eğer düşman sizin atölyenize gelirse acımayın ve dışarı atın. Çoğu savaşın kaderi genellikle bu dakikalarda ortaya çıkar ve bu atölyeler etrafında belirlenir. Siz atölyeleri sömürürken ana lideriniz düşman binaları rahatsız etmeye devam etmeli. Aynı zamanda merkezi ele geçirmemelerini de unutmayın. Amacımız o binaları sonsuza kadar tutmak değil, biz düşmana bedava puan vermek istiyoruz. Eğer tutuyorsa da onları resetlemek ve puanlarını çalmak istiyoruz. Geldik en can alıcı ve en zevkli kısmına. Son 15 dakika. Artık silah atölyelerinde toplanacak bir şey kalmadı. Şimdi kendi yanında kavrulma vakti. Çoğu oyuncu burada genellikle basit bir hata yapıyor ve savaşın artık bittiğini, önde olduğunu düşünüyor. Oysa düşman maç başından beri o binalarda oturdu ve o binalarda devasa puan birikti. Yani bazı resetlemediğimizde onlara bilerek saldığımız o binalar var ya, işte tam olarak sadece burada başlıyor. Tüm takım toplanıyoruz ve o işgal ettikleri her yeri balinamızla birlikte sıfırlıyoruz. Ve yere düşen o cephanelerin hepsini yapıyoruz. Bakın bunu rastgele yapmıyoruz. Birlikte yapıyoruz. Bir tane bina seçiyoruz. O binanın etrafına yaklaşık 2 kare uzunluğuna ışınlanarak bir çember kurun. Önce binayı resetleyin. İçindeki devasa puanı güzelce bir yağmalayın ve hiç beklemeden sıradakine geçin. Yani stratejik olarak onların eline verdiğimiz puanları teker teker haraç keser gibi geri alıyoruz. Ve burada zaten sizin puanınızın bir anda sıçradığını göreceksiniz. Son dakikalardaki bu toplu yağma yeteneğiniz size o maçı kazandıran en önemli faktör olacak. Yani ballarım, maçın bitmesine çok az kala elinizde tutabildiğiniz kadar binayı tutun ve tüm gücünüzü savunun. Ele geçirilen binalar için üzülmeyin. Yağmacı ekibiniz bir gece ansızın onları bekleyecek. Tamam, hadi ballarım. Durumu Wenger ile özetleyelim. 1. Eşleşme için genellikle akşam saatlerini seçiyoruz. 3 ya da daha erken saatleri seçip Asyalı rakiplerle eşleşmek istemiyoruz. Yani akşam saatleri genellikle 6'dan sonrası bizim için uygun. Körü körüne her bina için savaşmıyor, gücümüzü boşa harcamıyoruz. Ana odağımızı haritada açılan silah atölyelerine veriyoruz ve buradaki puanları yağmalamayı unutmuyoruz. Düşmanın binalarda rahatça oturmasına izin vermiyor. Sürekli onları resetleyerek puan kasmalarını engelliyoruz ve eğer buna izin veriyorsak doğru şekilde yapmayı ve yağmalayı unutmuyoruz. 5. kuralımız neydi özetlediğimiz? En büyük darbeyi
taktiği son 15 dakikaya saklayıp rakibin ele geçirdiği içi puan dolu düşman binalarını takımca çember içine alıp yağmalıyoruz. Yani ele geçirebilecekleri hiçbir cephane bırakmadan hepsini tüketiyoruz. Eğer ittifakınızda bu taktiği disiplinli bir şekilde uygularsanız rakibin gücü ne olursa olsun o haritadan galip ayrılma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü dökümhane savaşı sadece askeri güç demek değildir. Doğru eşleşme saati, zamanlama, takım çalışması ve doğru zamanda yağma yapma sanatıdır. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve ittifakındaki arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Bu taktiği denedikten sonra yorumlarda mutlaka bekliyorum. Siz dökümhane savaşını nasıl oynuyorsunuz? Hangi saatler sizin için iyi? Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki rehberde görüşmek üzere ballarım. Sizleri seviyorum.